Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu 0-6 ay için uygun olan yeleğimi çalışacağım. Yeleğim şöyle tamamen ajur modelden oluşuyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Yeleğime 4 adet düğme diktim. Videoma tekrar bir giriş yapmak zorunda kaldım. Bunun sebebini hemen belirteyim. Bu düğmeleri açıklamak için. Örgünün ön yüzünden 11 haroşa sırası oluştu. Arka yüzünden gelirken ilik yerimi açtım. Örgünün ön yüzünden 13 haroşa sırası örüp arka yüzünden gelirken ilik yerimi açsaydım düğmelerimiz tam şu etek ucundaki haroşanın üzerine gelecekti. Sırf bunun için videoma tekrar bir giriş yapmak zorunda kaldım. Sizlere bir yanlış bilgi vermeyeyim diye video içerisinde diyorum ki örgünün ön yüzünden 11 haroşa sırası oluşturacağız. Arka yüzünden gelirken ilik yeri açacağız. Bunun için tekrar bir giriş yaptım. Şimdi yeleğimizi çalışmaya başlayalım. Yeleğim için kullandığım ip kar topu Babylow Kar. 100 gram 250 metre. Antipilik bir ip. Şimdi hemen sizlere renk numarasını veriyorum. Şu şekilde bakın. Ekran görüntüsü alın. Color K253. Lot 7016. 3 numarada bir şiş kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 milim. İpimi şöyle kenara alıyorum. Benimle aynı renkte örmek isterseniz diye ipi tanıttım. Şimdi şişime 78 ilmek attım. Şöyle. Örgünün ön yüzünden ilk sırasıyla beraber 4 diş haroşa oluştu. İlmeklerimi ayırdım. Bir ön yaka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek. Bir ilmek reglen artırım ilmeğim. Kol için ayırmış olduğum ilmeklerim 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir ilmek reglen artırım ilmeğim. Yeleğin arka sırt bölümü 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek. Bir ilmek reglen artırım ilmeğim. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmek 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir ilmek reglen artırım ve diğer yaka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından haroşa ilmeklerle mor ayraca kadar devam ediyorum. Ben haroşamı nasıl örüyorum? Onu hemen sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Haroşalarımı ben ters ilmeklerle örüyorum. Bakın ters ilmeklerle haroşa oluşturuyorum. Bu şekilde. Örgünün arka yüzündeyiz. Burada henüz reglen artırım ilmeği çalışmıyoruz. Sadece arka yüzünden de bir sıra haroşa oluşturuyoruz. Mor ayraca kadar burada yaka düşürme tekniğini çalışacağım. Mor ayraca geldim. Bu bir ilmeğim, reglen artırım ilmeğim. Mor ayracı bu diğer şişimi alıyorum. Burada 15 ilmeğim vardı. 1 2 ilmek aldım. Ters olarak örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Kısa satır ilmeğini çalıştık. Örgünün sonuna kadar götürmüyoruz sırayı. Şimdi dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırıyorum bir yanındaki ilmeği düz ördüm. Ayracımı kenar aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bu ayracımı da kenar aldım. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Kırmızı ayraca kadar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Burada ipimin katını almışım, düzelteyim. 7, 8, 9, 10, 11. Bazen böyle ipin katını alabiliyorum arkadaşlar. Ayracımı aldım. Bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim. Bir ilmek düzü ördüm, reglan artırım, bir doladım, yeleğin arka sırt bölümü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmek. İlmek sayılarını verdim ama bu reglan artırımının ilk sırasında böyle yine sayarak örelim. Şimdi bu ayracımı aldım. Bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Kol bölüm için olan ilmeklerim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek düz. Bu ayracımı aldım. Bir doladım, bir ilmek reglan artırım ilmeğim. Bu ayracımı da kenara aldım. Bir doladım. Bakın bir doladım, reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım, 2 ilmek düz. Burada 15 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Burada kaldı 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi şöyle bir aldım. Örmeden sıkılaştırdım. Yanındaki ilmeğimi ters ördüm. Ajur ilmeğim ters. Şimdi örgünün arka yüzünden ters ilmeklerle ilerliyorum. Roba çalışmamız çok kolay. Diğer taraftaki buradaki kısa satır ilmeğine kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümü ilerlettim. Bakın kısa satır ilmeklerimi ördüm. Şimdi burada 13 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada kaldı 11 ilmeğim. Bakın 3, 6, 9, 11. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bir sıkılaştırdım. Burada bir çirkin görüntü oluşmasın diye. Düz ilmeğim ile devam ediyorum. Ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim. Burada bir doladım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Bakın doladığım ilmeklerim artırdığım ilmeğim. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Tekrarlıyorum. Doladığım ilmeklerim artırdığım ilmeğim. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Bu reglanda çalışmış olduğum işlemi, tekniği bu reglanda da çalışıyorum. Nereye kadar geliyoruz? Kısa satır ilmeklerine kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümü ördüm, ilerlettim. Burada bakın reglan ilmeğim 3 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmek kısa satır ilmeğim. 13 ilmeğim vardı burada. 2 ilmek daha kısa satır ilmeğimi ekledim. Kaldı 11 ilmek. Bakın 3, 6, 9, 11. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıklaştırdım. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Bakın ajur ilmeklerim de dahil olmak üzere. Şimdi bu şekilde örgümü örüyorum, ilerletiyorum. Nereye kadar? Şu diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar. Burada anlatabileceğim farklı bir teknik yok. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün arka yüzünden ördüm. Burada şimdi 11 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi aldım. 3, 6, 9 ilmeğim kaldı. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi şöyle bir sıkılaştırdım. Reglan artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle devam ediyorum örgümün ön yüzünden.
Evet, reglen artırım ilmeğime geldim. Bakın bu bir ilmek. Bir doladım. Bir ilmek ördüm düz olarak. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Doladığım ilmeklerim artırmış olduğum ilmeklerim. Reglen artırım ilmeğime kadar yine düz ilmeklerle geliyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmek reglen artırım ilmeğim düz. Bir doladım, artırdım. Yeleğimizin arka sırt bölümü düz. Şimdi bu şekilde ilerliyoruz. Bu kolda çalışmış olduğumuz işlemi, tekniği yani diğer kolda da yapıyoruz. Her iki reglanda da nereye kadar? Yaka düşürme ilmeklerine kadar. Örgümün ön yüzünden bakın örgümü ilerlettim. Yaka düşürme ilmeklerime geldim. Burada 11 ilmeğim var değil mi? 3, 6, 9, 11. 2 ilmeğimi düz ördüm. Kısa satır ilmeğimi ekledim. Örgümü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeğimi bir sıkılaştırıyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer taraftaki kısa satır ilmeklerine kadar. Oraya kadar ben örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka tarafından örgümü ilerlettim, geldim kısa satır ilmeğime kadar. 3, 6, 9 ilmeğim var. 2 ilmeğimi ördüm ters ilmeklerle. 7 ilmeğimi ön pat ilmeğime bıraktım. Örgümü döndürdüm. Örgümün ön yüzündeyim. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırdım. Düz ilmeklerimle devam ediyorum örgünün ön yüzünden. Reglen artırımdaki ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz ördüm. Diğer ajur ilmeğime kadar. Bakın ajur ilmeğime geldim. Reglen artırımdaki bir doladım, artırdım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir doladım, artırdım. Dolayarak artırıyorum. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Bunu nereye kadar örüyorum? Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ördüm, geldim. 3, 6, 9 ilmek de bu yakada kaldı. 2 ilmek düz ilmeklerle örüyorum. Kısa satır ilmeklerimi ekliyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğim kaldı. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafında dönmüş olduğum ilmeğimi şöyle bir sıkılaştırdım. Örmeden aldım. Nereye kadar örüyorum? Şu diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar orada ilik yeri açacağız. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm, geldim. 7 ilmek ön pat ilmeklerime kadar bakın. Burada ilik yeri açıyorum. Her zamanki gibi kolay bir ilik yeri. Bu bir ilmek ön pat ilmeğime ait. Ön pat ilmeklerim haroşa. Haroşa ilmeklerimi ters ilmeklerle örüyorum. Tekrar söylüyorum. Bu 1, 2, 3. 3 ilmek ördüm. Bir doladım. Bu 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Eksilttim. Yani bir artırdım, bir eksilttim. Diğer 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın 2, 4, 6, 7 ilik yerimizi de açtık.
Şimdi düz ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar? Şu bir ilmek reglan artırım ilmeğime kadar. Kısa satır ilmeklerini çalışmıyoruz artık. Yeleklerde kısa satır ilmekleri çalışmak çok önemli, yaka düşürme. Şimdi bir ilmek, bakın sabit reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Yeleğin kol bölümünü düz örüyorum. Şöyle. Bakın şöyle göstereyim. Her modelde 2 ajur oluyor. Bu şekilde. Bakın burada da 2 model bitti. 3. modele geldik. Şimdi aynı şekilde çalışıyoruz. Örgünün ön yüzünden örüyorum. Örgümü ilerletiyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örmeyi unutmuyorum. Haroşa ilmeklerimiz ters. Daha sonra örgünün arka tarafından tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Sonra robamızın duruşuna bir bakalım. Örgümün ön yüzünden ördüm, arka yüzünden de ördüm, geldim. Daha fazla anlatacak bir şey yok. Robamız bu şekilde örülecek. Şöyle biraz yakın çekim yapalım. Şöyle bakalım robanın duruşuna. Bu robayı daha önce yine kanalımda anlattım ama hangi yelekte anlattım hatırlamıyorum. Yeleğimiz küçük bir yelek olacak. Şöyle bakın 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 artırım yapıyoruz, bitiyor. Her modelde 2 artırım. Her modelde 2 artırım yapacağız. 16 artırım yapacağım. Daha sonra yaka ve kol ayrımı için haroşa bölümüne geçeceğiz. Şimdi ilik yerini nasıl açacağız? İlik yerini örgünün ön yüzünden 11 haroşa sırası oluşacak. Arka yüzünden gelirken yine bu şekilde kolay bir ilik yeri açacağım. Ben şimdi örgümü haroşa kısma kadar örüp geliyorum. Robada 16 artırım yaptım. Geldim. Şöyle bakın arkadaşlar. Her modelde 2 artırım çalışıyorum. 8 model çalıştım. 8 modelde 16 artırım. İlmek sayılarını hemen vereyim sizlere. 31 ilmek bir ön yaka, 45 ilmek kol, 54 ilmek yeleğin arka beden bölümü, diğer kol 45 ilmek ve diğer yakamız 31 ilmek. Burada toplamda 206 ilmek elde ettim. Şimdi kol ve beden ayrımı için hemen haroşa çalışmamıza geçelim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa çalışıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra tüm ilmeklerimi haroşa çalışıyorum. Ben haroşayı ters ilmekleriyle çalışıyorum, biliyorsunuz. Hani 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber gördüğüm tüm ilmeklerimi haroşa çalışıyorum. İlmek sayılarımı ayarladım. Ayrışlarımı taktım. Daha sonra haroşayı ördükten sonra kol ve beden ayrımı yaparken tekrar ilmek saymaya ihtiyaç duymayayım diye. Şimdi bir ilmek sabit reglan ilmeğimi kola verdim, gördüğünüz gibi. Burada da bir ilmek sabit reglan ilmeğimi kola verdim. Hani kolu rahat olsun, bebeğimize giydirip çıkarırken sıkıntı olmasın diye. Ayracımı diğer şişimi alıyorum. Sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerle örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden haroşa ilmeklerimi çalışarak. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım.
Daha sonra gördüğüm tüm ilmekleri haroşa çalışıyorum. Ters ilmeklerle. Şurada ilik yeri açmıştım. Onu söylemeyi unuttum. Hemen söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Örgünün ön yüzünden her 11 haroşa sırasında bir de bir ilik yeri açtım. Video başında söylemiştim ama tekrar burada belirteyim. Örgünün ön yüzünden 11 sıra haroşa sırası oluşuyor. Arka yüzünden gelirken ilik yerini açıyoruz. Sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerimi çalışıyorum. Bu şekilde şöyle bakalım. Örgünün ön yüzünden 2 sıra haroşa çalışıp geliyorum. Örgümün ön yüzünden 2 diş haroşa sırası oluşturdum, geldim. Şimdi robanın yükseklik ölçüsünü şöyle bir alalım. 11 santim, şöyle bakın arkadaşlar. 11 santim robanın yükseklik ölçüsü. Hemen kol ve beden ayrımına geçiyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu şekilde. Sonra şu mor ayraca kadar düz ilmeklerle devam edeceğim. Biraz hızlı geçelim burayı. Farklı bir teknik yok. Sadece bildiğimiz düz ilmekler. Mor ayraca geldim. Burada kol ilmeklerimi kapatıyorum. Ayracımı hani burada çıkarmadığım için ilmek saymaya tekrar gerek duymuyorum. Bu ilmeğim kol ilmeğime ait. Bir ilmek ördüm. Haroşa ilmek olarak. Bir ilmek daha ördüm. Sonra bu arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek hemen yandaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek ördüm. Arkadaki ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek ördüm. Arkadaki ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Örerek ilmeklerimizi kapatıyoruz. Örerek ilmek kapattığımız zaman bir sıra tekrar haroşa sırası elde ediyoruz. İlmekleri kapatırken örgümüzü nasıl ördüysek, hangi ayarda ördüysek o ayarda kapatalım. Elimiz sıkıysa sıkı kapatalım. Elimiz normalse normal. Şöyle bir bakalım. Bakın. Burada bir sıra haroşa sırası elde ettim. Şimdi bu kırmızı ayraca kadar ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi ters ilmeklerle örerek kapattım ve kırmızı ayraca geldim. Ayracımı kenara alıyorum. Bu bir ilmeğim kola ait. Bir ilmek yeleğin arka sırt bölümünden örüyorum. Ördüğüm ilmeğin üzerinden bu ilmeğimi geçirdim. Kol ilmeklerim kapandı. Bu ilmeğim yeleğin arka sırt bölümüne ait. Şöyle bakalım. Şimdi bu şekilde örüp gidebilirim. Bunu robadan başladığım tüm yeleklerimde anlatıyorum. Tekrar yine anlatacağım. Kanalıma bu videoyla yeni gelen arkadaşlar olabilir. Örgümü şöyle döndürüyorum. Bakın.
Döndürdüm şöyle. 1 2 ilmek artırdım. Bu yeleğim için 2 ilmek yeterli. Yeleğin yaş grubuna göre kol altı ilmeklerini artırıyorum. Şimdi bakın şöyle burada bir ip uzaması var. Şu ilmeğimi aldım, buradan taktım. Bu ip uzamasının altından şişimi taktım. Bu 2 tane ilmek. Bu hani ilmek değil, zaten ip uzamasını önlemek için aldığım ilmek. Bir ilmek de yeleğin şu ön yakadan aldım. Üçünün içerisinden bir ilmeğimi aldım. Örgümü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldığım bu 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ilmekle ördüğüm zaman kol altı böyle tok duruyor. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Yeleğin arka sırt bölümünde. Bu şekilde devam ediyorum. Nereye kadar? Şu diğer kola kadar. Bu kolda yaptığım işlemi yapacağım. İlmeklerimi örerek kapatacağım. Tekrar örgümü döndürüyorum. 2 ilmek artırıyorum. Örgümü döndürüyorum. O 2 ilmeğimi ters örüp geliyorum. Sonra yeleğimin ön beden kısmını düz ilmeklerle örüyorum. Ve 7 ilmek haroşa ilmeğimi de örmeyi unutmuyorum. Haroşa ilmeklerimi ters örüyorum, biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar ben örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın bu kolu da çalıştım. Hani bu kolda nasıl çalıştıysam ikinci kolda da aynı şekilde çalıştım. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürmeden ilmek sayılarımı tekrar sizlere söyleyeyim arkadaşlar. 31 ilmek bir ön yaka, 31 ilmek diğer ön yaka, 54 ilmekte yeleğimizin arka beden bölümü. Şimdi toplamda 116 ilmeğim kaldı elimde. Kol ilmeklerini çıkardıktan sonra 2 ilmek bir kol altında çalıştım. 2 ilmek de bir kol altında çalıştım. Artı 4 ilmek. 116 artı 4 120 ilmek. Elimde 120 ilmeğim var. Şimdi örgümün arka tarafından sıra sonuna kadar gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Buna haroşa ilmeklerim de dahil olmak üzere. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum arkadaşlar. Örgümün arka yüzünden ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşa ilmeklerim ters ilmeklerle örüyorum. 2, 4, 6, 7. Şimdi modelimiz çok kolay. 2 artı 2 artı 2 artı 2. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Örgüye yeni başlayanlar için bu yeleğimiz gayet ideal. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Bakın doladığım ilmekler artırdığım ilmekler. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz olarak aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu şekilde diğer taraftaki yeleğin şu sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğin dibinde 2 ilmek kalana kadar çalışalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda demiştim ya, 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 2 ilmek kalana kadar diye. Oraya kadar geldim. Şimdi bir doluyorum. Bak artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Burada artırmadım. Burada artırırsak
Sonra ilmek sayılarımız artar. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Modelimiz her iki sırada bir kendini yeniliyor. Çok kolay model. Bak, birinci sırasını çalıştık. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden de modelimizde işlem var. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Üç, 6, 7. Şimdi bir doladım. Bakın, bu eksiltmiş olduğum ilmeğim, bu da artırmış olduğum ajur ilmeğim. 2 ilmeğimin içerisinde bir ters ilmek aldım. Bir doladım. Tekrar 2 ilmeğimin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğimin içerisinden bir ters ilmek. Bir doladım. Bu 2 ilmeğimin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğimin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğimin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğimin içerisinden bir ters ilmek. Bu şekilde yine sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ön pat ilmeğimizin önünde oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden de ördüm, geldim. Şimdi burada 2 ilmeğim kaldı. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde bir doladım. 2 ilmeğin içerisinde bakın bir ilmek ters ilmeğimi aldım. İpimi öne aldım. Bakın, burada artırmıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünde yine şu ilk sırada çalıştığımız gibi çalışacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşa ilmeklerim ters ilmeklerim arkadaşlar. Bunu sık sık açıklıyorum. Şimdi bakın, bir doladım. Burada artırdım. 2 ilmeğin içerisinden şu eksilttiğim ilmeğim, bu da ajur ilmeğim. 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Şimdi burada tekrar bakın, bir doluyorum. 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. Bir doladım. 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Şimdi bu şekilde örgümü örüp ilerletiyorum. Tekrar sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğimin şöyle önünde 2 ilmek kalana kadar. Sıra sonundaki şu 2 ilmeğe kadar geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimin önündeki. Son modeli çalışıyorum. Bir doladım. 2 ilmeğimin içerisine bir ilmek aldım ve sıra sonunda artırmıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Şöyle bakın, modelimiz artık belirginleşti. Çok kolay bir yelek olacak. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünden de modelde işlemimiz var, biliyorsunuz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek. Şimdi geçen sıra sonunda örgünün arka yüzünden
Şu 7 ilmek pat ilmeğimin dibinde nasıl çalıştıysam bu sırada öyle çalışıyorum. Yani 3, 6, 7. 7 ilmeğimin dibinde bir artırma işlemi yapmıyorum. Anlatabileceğim farklı bir teknik yok. Daha fazla model anlatımını yapmayayım arkadaşlar. Ben şimdi birkaç model çalışayım. Yeleğimizin modeli nasıl duruyor? Bakalım daha sonra. Yeleğimde 2 model daha çalıştım. Geldim. Yeleğimi de şöyle bir katladım. Yeleğimizin genişlik ölçüsünü bir alalım. Bakın kol altı ilmeklerinden alıyorum. Ön patları da üst üste geçirdim ki net bir ölçü alalım diye. Şöyle bakıyorum. 25 santim yeleğimizin genişliği. Yeleğimiz 0-6 ay için uygun olacak. Yani bebeğimiz yeni doğar, 6 aya kadar giyer. Şimdi ben yeterli ölçüye gelene kadar yeleğimizin alt beden bölümünü öreyim. Daha sonra etek ucundan lastik kısmını yine beraber çalışırız, şu haroşa kısmını. Oraya kadar örüp geliyorum. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. Şimdi etek ucundaki haroşa kısmını beraber çalışalım. Tamamen şöyle ajurlu bir model oldu yeleğimiz. Şimdi örgümün arka yüzünden gelmiştim. Ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünden bir sıra tamamen düz sıra öreceğim. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğim ters ilmeklerle haroşa. Daha sonraki ilmeklerim düz. Tekrar 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar. Bakın bu ilmeğim düz. Ajur ilmeğim düz. Tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar. Sıra sonuna geldim. Bakın 7 ilmek pat ilmeğime düz ilmeklerle geldim. 7 ilmek pat ilmeğimi ipimi öne alıyorum. Haroşa örüyorum ters ilmeklerle. Örgünün arka yüzünü döndürüyorum yeleğimin. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Buna ön patlarda dahil olmak üzere. Ön patlarım haroşa biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Şimdi haroşa çalışmamıza başlıyoruz. Yani burada bir sıra örgünün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters ördüm ki şu ajurlar kapansın diye. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne alıyorum. Gördüğüm tüm ilmekleri ters örerek haroşa oluşturuyorum. Şimdi bu şekilde burada hani anlatacağım farklı bir işlem yok. Bu şekilde örgünün ön yüzünden 3 sıra haroşa sırası oluşturup geliyorum. Örgünün ön yüzünden de haroşamızı ters ilmeklerle örüyoruz. Arka yüzünden de. Örgümün ön yüzünden 3 diş haroşa sırası oluşturdum geldim. Şimdi örgümüzü kapatıyoruz. Şu kolda örerek kapatmıştık arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Burada yine örerek kapatıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum her zamanki gibi. Bir sonraki ilmeğimi ters ilmekle örüyorum. Bu arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir sonraki yanındaki ilmeğe bakın ters ilmekle örüyorum.
Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden bu şekilde atlatıyorum. Bu çalışmayı kolda yaptık. Aşinayız. Hep bakın öndeki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Örgümü kapatayım. Düğmelerimi de dikip geleyim. Yeleğimi bitirdim. Düğmelerimi de diktim. Geldim. Şöyle bakın arkadaşlar. Burası da yeleğimizin arka sırt bölümü. Yeleğim dediğim gibi tamamen ajur modellerden oluştu. Şöyle ön yüzünü döndürüyorum. 4 adet düğme diktim. Burada örgünün ön yüzünden 11 haroşa sırasından sonra bir ilik yeri açalım dedim. Örgünün ön yüzünden 11 haroşa sırası oluştu. Arka yüzünden gelirken ilik yeri açtık. Örgünün ön yüzünden 12 haroşa sırası oluşup da 13. sırada ilik yeri açsaydım arkadaşlar 4 düğme şu lastiğin üzerine gelecekti. Siz o şekilde çalışın. Ben videoya tekrar bir giriş yapacağım. Sadece burayı anlatabilmek adına. Şimdi yeleğimizin ölçülerini alalım. Şöyle bakın, kol altından alıyorum. ...25 santim yeleğimin genişlik ölçüsü. Beden genişliği. Omuzdan almıyorum. Net ölçüyü ben şu enseden alıyorum. Bakın arkadaşlar. 30 santim. 30 santimde yeleğimizin enseden basen üstü etek ucuna boyu. Yeleğimiz 0-6 ay için uygun arkadaşlar. Yeni doğar 6 aya kadar giyer. Bir ipten ne kadar kaldı? İşte bir ipten bu kaldı. Modelimiz ip yiyen bir model olsaydı bir ip ancak yeterdi. Modelimiz çok fazla ip yemediği için bir ipten bu kadar kaldı. Şimdi hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Bir dahaki içeriklerde ve bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diyorum.